Can Suyu kanalıma bugün de hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere bitkilerimiz için ve özellikle orkidelerimiz için muhteşem bir besin ve parazitlere karşı en aktif bir çözüm, en güzel bir çözüm, hastalıklara karşı en güzel bir çözüm olan sarımsak küründen ve hazırlanışından bahsetmek istiyorum. Öncelikle 4-5 litrelik bir suya ihtiyacımız olan sadece bir baş sarımsak. Bu şekilde sarımsakları ikiye keseriz. Sonra bu kestiğimiz sarımsaklara bu şekilde bir set bir çizimle vurarak kabuklarından ayırabiliriz. Ama ben bu sarımsak kürünü yaparken kabuklarıyla birlikte kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü sarımsağın içerisindeki çok ciddi mineraller olduğu gibi kabukları da orkideler için besleyici bir besin olarak kullanılabilir. Sarımsakların içerisinde C vitamini, B1 vitamini, B6 vitaminleri vardır. Ayrıca selenyum, kalsiyum, fosfor, bakır minerallerine de sahiptir. Sarımsak doğal bir antioksidan olması nedeniyle de orkide için hem besin hem de zararlara ve hastalıklara karşı olarak da kullanılabilir. Bütün bunların yanında bildiğiniz gibi sarımsak antibiyotik etkiye sahiptir. 4-5 litrelik suya bir baş sarımsağı bu şekilde yapıyorum ve suyun içerisine kattığım sarımsağı bir gün beklettikten sonra orkidelerimin sulanmasında kullanıyorum. Sarımsak kürünü kullandıktan sonra orkidelerinizin yapraklarındaki canlanmayı, yeni yaprak çıkartmadaki aktifliğini, yeni kökler çıkartırkenki aktifliğini, köklerdeki aktifliğini, zararlara karşı özellikle küçük sineklere karşı ve biti gibi bir zararlara karşı da etkili olduğunu da göreceksiniz. Özellikle mantarlara karşı etkili bir besindir. Hem orkidelerimizin büyümesini, gelişmesini ve çiçeklenmesini sağlar. Düzenli bir şekilde uygulandığınız zaman gözle görülür bir şekilde bunu hissedeceksiniz. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Hazırlarken dikkatli ve doğru hazırlamak lazım. Oranı doğru tutturmak lazım. Dediğimiz gibi 4-5 litrelik suya sadece bir baş sarımsak yeterlidir. Bunu bir gün beklettiğiniz zaman bu sarımsak içerisindeki C vitamini, B1 vitamini, B6 vitaminini, selesyumu, kalsiyumu, fosforu, bakır minerallerini ve içindeki antioksidan maddelerini bütün hepsini suya verecektir. Koku noktasında tereddüt etmenize gerek yok. Biraz su sarımsağı keserken biraz koku yapsa da biraz böyle suyun içerisinde koku sinse de çiçeklerinize bunu döktüğünüz zaman kesinlikle koku yapmıyor. Özellikle burada şuna dikkat etmek lazım. Sarımsak kürü diğer kürler gibi böyle ağır bir kür olmadığından dolayı sürekli ve düzenli olarak uygulanabilir. Ayda 2 kez sarımsak kürünü uygulayabilirsiniz. Özellikle kışa girerken, kıştan çıkarken bunu uygulamanızda fayda var. Kışa girerken bitkiyi güçlendirecektir. Kıştan çıkarken de bitkiyi uyararak çabuk çiçeklenmesini, çabuk köklenmesini ve yeni yapraklar çıkmasını sağlayacaktır. Ben orkidelerimden gerçekten aldığımız daha önceki videolarıma bakacak olursanız orada da belirttim. Ölecek olan orkideleri burada güzel bir şekilde ilgilenerek bu şekilde kürlerle düzenli bir şekilde sulayarak orkidelerinizi tekrar canlandırabilirsiniz. Sarımsak kürü toprağı dezenfekte eder. Bulmuş olduğum kürler sonucunda bakın yeni köklerdeki aktifliği görebiliyor musunuz? Bakın. En azından bu çiçeğimde 8-10 tane yeni kök çıktı. Yapraklarındaki zaten canlılığı görüyorsunuz. Çok yakında çiçek açacağını da umut ediyorum. Bakın köklere. Kökler hem kalın hem de çok canlı bir şekilde kök verdi. Bakın işte de bu saksıyı yeni değiştirdim yani. Bunun saksısını biraz büyüttüm. Evet. Tamamıyla yeni kökler. Yapraklar aktif, kökler aktif. Düzenli sulandığı ve iyi bakıldığı zaman bu şekilde güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdi göstereceğim orkideyi
tek yaprak vardı sadece. Benim aslında hiç ümidim yoktu yani bu orkideden. Ama bunun da çok hem bakın kalın kökler, bir 2 3 tane yeni yaprak verdi. Kökteki canlılığı görebiliyor musunuz? Büyüklüğü. Bakın. Diğer tarafına da bakabilirsiniz. Orkidelerinizin bu şekilde olmasını istiyorsanız kanalımı da düzenli takip ederseniz çok memnun olurum, çok sevinirim. Altını göstereceğim şimdi. Altındaki köklerin canlılığına bakın. Aktifliğine. En azından 4-5 tane kökü oradan canlı bir şekilde duruyor. Geçenlerde paylaştığım videoda 5 tane orkideyi ayırmıştım. Köklerini temizlemiştim. Bakın kökleri ne hale geldi. Yeni kökler verdi. Tamamıyla ölmüş gibi bir orkideydi. Ama yeni kökleri görebiliyorsunuz. Bunlardan 5 tane var. 5'inin de durumu bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bitkilerinizle kalın. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bitkilerinizle kalın.